burada fırsat bilip toprak kazanmaya mı çalışıyor? Nedir İsrail'in amacı? Yani Ruslar ve İranlılarla görüşmelerimiz işte o bir hafta bunun özeti. Onlar artık anladılar. Yani bizlerle İran Dışişleri Bakanı geldi. Sonra Doha'da hem Ruslarla hem İranlarla bir araya geldik. Ve bazı konuları konuştuk. Yani burada her şeyi konuşmak istemiyorum. Ama bir noktadan sonra onlar da artık telefon ettiler. O akşam da Esad gitti. Yani o anlamda Halep'ten başlayıp Şam'da biten yürüyüşün muhaliflerin bu kadar kısa sürede olmasının... Yani destek görseydi muhaliflerin azmiyle belki tekrar bir zafere ulaşırlardı muhakkak ama çok uzun zaman olurdu ve kanlı olabilirdi. Ama Ruslar ve İranlar baktılar bir anlamı yok bunun artık. Onu çok net söyledik. Bir anlamı yok. Yani hem üstüne yatırım yaptıkları adam yatırım yapılacak bir adam değil. Hem de bölgedeki şartlar artık eski şartlar değil. Küresel şartlar eski şartlar değil. Artık bundan daha fazla bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok. Daha fazla zararın bir tarafından dönmeleri gerekiyordu. Daha fazla insan öldürmenin, sivil yerleşim yeri bombalamanın anlamı yoktu. Kim olursa olsun Suriye'nin yönetiminde güçsüz olsun İsrail'e karşı istiyorlar herhalde. Kesinlikle. Yani muhaliflerin Şam'daki yönetimi almasının akabinde uzun yıllardır davranış kalıplarını bildiği ve aralarında bir nevi örtülü davranış ve karşılıklı mukabele anlaşması oluşmuş. Açıktan olmasa da zımmen Esad rejimi yok. Dolayısıyla Esad rejiminin elindeki kabiliyetlerin ne olduğunu yıllardır İsrail biliyordu ve bu kabiliyetler hiçbir zaman için saldırı maksatlı kullanılmadı İsrail'e karşı. İsrail yeni yönetimin durduğu yerden emin olmadığı için ilk başta ne kadar bu karmaşıklık içerisinde elinde imkan ve kabiliyet varsa yok etmek için bir strateji geliştirdi. Bence bu strateji çok tehlikeli bir strateji. Bu strateji büyük bir provokasyona yol açabilir. Bunu göz ardı ediyorlar. Yani her şey bu kadar güllük gülistanlık gitmeyebilir. Onun için kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin. Yani Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin. Yani esas söyleşi de buna mı bağlıyorsunuz? Bir defa YPG'nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler. Yani yok olurlar. Şimdi burada tabii belli parametreler var. O parametreleri belki ifade etmek faydalı olur diye düşünüyorum. Birincisi ifade ettiğim gibi yani biz her ne kadar imkan ve kabiliyetlerimiz buna müsait olsa da ilk etapta Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğünü, milli bütünlüğünü sağlamayla ilgili atacağı adımlarla bu tehdidi bertaraf etmesine yönelik adımları tabii ki bekleyeceğiz. Şimdi Batılılar kendi vatandaşlarını, DAEŞ'li olanları kendi vatanlarına getirmemek için başka bir terörist örgütü kullanıyorlar. Gardiyan olarak. Yani PKK'ya verilen rol gardiyan rolü. PKK şu ana kadar aldığı desteği gardiyanlıktan ötürü aldı. Bu gardiyan rolünü alıp yani buradakini tutuyorlar ve bunun bölgeye ve bize ürettiği maliyeti hiçbir zaman için umursamıyorlardı. Şimdi biz bunu çok açığa koyduk. Net söyledik. Şimdi bu strateji tabii iflas edince yapmaları gereken bir defa özellikle Avrupalı devletlerin kendi DAEŞ'çuklarını alıp götürmeleri lazım. Amerikan mahkemeleri yıllarca kamuoyu baskısıyla bu işin peşinden koştu.